Muazzez'in mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere pratik, kalıp olmadan fırın tepsisinde çok lezzetli bir pandispanya tarifim var. Hemen tarifimize geçiyoruz. 5 adet yumurtanın beyazını, yarım çay kaşığı tuzunu ekleyip iyice çırpıyoruz. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Yumurtanın beyazına hiçbir şekilde yumurtanın sarısı karışmasın. Oda ısısında olursa ayırmak daha kolay oluyor. İlk önce yavaş, sonra biraz, hızını artırarak güzelce, karıştırıyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra yarım su bardağı toz şekerini de ekleyip böyle, krem şanti kıvamına getiriyoruz. Böyle ters çevirdiğimiz zaman dökmeyecek şekilde başka bir kaba da yumurta sarılarını ekliyoruz ve iyice çırpıyoruz. Yumurta sarılarına biraz beyaz karışırsa çok sıkıntı değil ama beyazlarına sarısının kaçmamasına çok dikkat edelim. Kalan yarım su bardağı toz şekerini de üzerine ekleyip yavru ağzı dediğimiz kıvama, yani rengi açılana kadar karıştırıyoruz. Şekerini de iyice erittikten sonra karıştırıyoruz ve üzerine yarım çay bardağı kaynar su ekliyoruz. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Kaynar su yavaş yavaş ekliyoruz. Bir anda dökmüyoruz, yumurtalar pişmesin. Suyunu yavaş yavaş ilave edip iyice çırpıyoruz. Karıştırarak suyunu ilave ediyoruz. Suyunu da ilave ettikten sonra bir 2-3 dakika kadar daha güzelce çırpıyoruz. Kıvamını görüyorsunuz, rengi açıldı ve üzerine, kuru malzemeleri de elekten geçiriyoruz. 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı ununu ilave ediyoruz. Hepsini birlikte eliyoruz. Elemek çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kakaoların biraz, nemleniyor ister istemez un, kakao paketlerde. Açılmasını sağlıyoruz. Daha çabuk kabarmasını, daha güzel kabarmasını sağlıyoruz. Yani, elemek önemli. İsterseniz hepsini ayrı bir kapta direkt eleyip üzerine ekleyebilirsiniz ve iyice, bir tarafa çevirecek şekilde karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra, karıştırdığımız yumurta sarılarını yumurta beyazının içerisine 2-3 defa olacak şekilde aktarıp tek yöne, ya bir tahta ya bir spatulayla iyice, tek yöne doğru karıştırıyoruz. İyice söndürmeden tek yöne doğru karıştırıyoruz. Metal, söndürebilir, o yüzden metalle, karıştırmıyoruz arkadaşlar. Bu da bir püf noktası. Kıvamını görüyorsunuz. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine yağlı kağıtların altına azıcık harçtan alıp iyice yapıştırıyoruz ki buhardan dolayı yağlı kağıt havaya kalkmasın, güzelce kekimiz, pandispanyamız pişsin diye. Bu da başka bir püf noktası arkadaşlar. Bunu daha önce biliyor muydunuz? Yorumlar kısmında bana bildirirseniz çok sevinirim. Ve iyice karıştırdığımız harcımızı fırın tepsimizin içerisine ekliyoruz. Bir spatula yardımıyla çok, vurdulu kırdılı olmadan yavaşça temizliyoruz, yavaşça düzeltiyoruz her yere eşit gelecek şekilde. Düzelttikten sonra sadece bir iki defa az böyle yere vuruyoruz ki üstü de pürüzsüz olsun. Önceden ısıtmış olduğumuz fırında 170, 180 derecelik fırında, yaklaşık 15-20 dakika arasında pişiriyoruz arkadaşlar. Kakaolu olduğu için kontrollü bir şekilde pişirelim ki yanma olmasın. Pişen biraz soğuduktan sonra kekimizi yuvarlak bir şekilde kesmek için, böyle bir tabak kullanıyoruz. Sizin elinizde ne varsa. Ben 4 parça çıkarttığım için ona göre bir taba kullandım. Siz sadece 2 kat çıkartacaksanız biraz daha büyük bir tabakla, kapakla kesebilirsiniz. Bu şekilde hepsi eşit bir, parçada oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Yumuşacık, böyle esnek bir, pandispanya tarifi oluyor. Kalıp olmasına gerek yok. Gerçekten kalıbı olmayanlar da güzel bir pandispanya yapıp güzel kekler, yapabilirsiniz. Kıvamını şimdi sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Bu pandispanyaya zaten bir kelebek pasta yapmıştım. Tarifin, linkini de açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Dilerseniz yuvarlak, dilerseniz yuvarlak yaptıktan sonra kelebek şeklini verebilirsiniz. Kalan parçaları da ziyan etmiyoruz. Ben bir, buzdolabı poşetine koyup sonradan kullanma üzere, buzdolabına, yani dondurucuya alıyorum. Devamında zaten videonun devamında sizler göreceksiniz. Ben artık sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir
tarif olmuştur. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım dener çok daha lezzetlisini yaparsınız. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Kolaylıkla pasta hazırlayabilirsiniz. Kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız bundan sonra gelecek bütün güzel tariflerden haberdar olabilirsiniz. Kanalımda çok güzel, çok lezzetli tarifler, sağlıklı tarifler bulabilirsiniz. Tatlı, hamur işleri, yemek tariflerini. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.